Selamlar arkadaşlar. Bugün aslında daha önceden İngilizce olarak da çektiğim bir içerikle karşınıza geldim. Konumuz dil öğrenmek. Ben kimin konusuna gelecek olursak bu arada ben Gizem. Bu kanalda daha çok günlük hayat vlogları çekiyorum. Fakat bir poliglot olduğumdan dolayı size evde kendi kendinize de dil öğrenebileceğinizi ve bu noktada da neler yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Uzatmadan başlayalım çünkü çok fazla not aldım. Yani notlarımı gösterecek olursak aslında size kısaca benim yaptığım, bilinçsizce yaptığım taktikler de var. Bunun içinde neler yaptığımı bir özetleyeyim. Suyumu da yanıma aldım çünkü çok konuşacağım ve boğazım kuruyacak eminim. Hadi başlayalım. Birinci konumuzdan başlayalım. Yabancı dil öğrenirken aksan edinme veya o dili daha etkin öğrenmek adına neler yapılır? Şunun altını çizmek istiyorum. Bu sosyal medyada çok fazla karşıma gelen bir konu. Aksan zorbalığı. Lütfen insanları aksanlarından dolayı zorbalamayı bırakın. Çünkü bu çok da takılması gereken bir nokta değil. Eğer bir insan bir kelimeyi fonetik açıdan doğru bir şekilde telaffuz edebiliyorsa aksan konusunda çok da bir sıkıntı yoktur. Ama bazı insanlar, buna ben de dahil olmak üzere aksanları öğrenmeyi severiz. Bu noktada da neler yapabiliriz? Aksanı nasıl hızlıca öğrenebiliriz? Hemen onu bir özetleyelim. Diyelim ki bir video açtınız ya da bir dizi açtınız. Bunu izlerken o kişinin mimiklerine, dilini nasıl kullandığına, el kol hareketlerine, bunları taklit etmeye çalışın. Yani sadece bir şeyi nasıl söylediğini değil, o şeyi söylerken vücut dilinin nasıl olduğunu da taklit etmeye çalışın. Çünkü aslında siz bir kişiyi ya da bir dili ne kadar aynalarsanız o kadar çabuk o dili edinmiş olursunuz. Yani aslında yeni bir karakter kilidi açıyormuş gibi düşünebilirsiniz bu süreci. 진짜 어떡해. Bir şeyin tonlamalarına çok dikkat ederek taklit etmeye başlamıştım. Ya da el kol hareketleri, aralardaki duraksamalar, kullandıkları bu hani evet gibi böyle ara doldurma kelimeler olur ya, onları taklit etmeye başladığımı fark etmiştim. Bu o an yaptığımda bu kadar etkili olduğunu anladığım bir şey değildi. Fakat uzun vadede baktığımda aslında dil öğrenme sürecimde, aksan edinme sürecimde beni ileri iten bir şey olduğunu gördüm. Yani sonuçta dil ve beden aslında bir bütün zaten. Siz bir karakter edinmiş oluyorsunuz bu taklitleri yaparak. Evet, birazcık komik bir taktikti ama taklit etmek aslında işin sırrı. Yeni bir kelime öğrenirken ya da yeni kelimeler öğrenirken ne yapabilirim sorusu bu soru. Yanımda her zaman küçük bir not defteri taşırım ve bu benim çantamda olur. Yolda yürürken, toplu taşımanın içindeyken, arabadayken gördüğüm Türkçe bir şey, mesela yolda gidiyorum ve yaya ne demekti diye düşünüyorum. Bunun hemen onu not alırım. Sonrasında karşısına o öğrendiğim dildeki anlamını yazarım. Ve bunu eve geldiğimde ben böyle bir gece yatmadan önce bir 5-6 kere falan tekrar ederim. Günün en anlamsız noktalarında. Mesela ben yatmak üzereyim, tamam mı? Bir anda şey diyorum, ya ne demekti? Hatırlayamam falan yapıyorum kendime. Ve o kelimeyi hatırlatmaya çalışıyorum. Bir yeni kelime öğrendiğimde onları cümle içerisinde görmeye çalışırım. Cümle içerisinde kullanmaya çalışırım. Çünkü bir şeyi cümle içerisinde gördüğünüzde ve aktif olarak kullandığınızda da yine ezberlemiş ya da öğrenmiş olursunuz. Ben konuşmaktan korkuyorum. Ben hata yapmaktan korkuyorum diyenleriniz var, biliyorum. Ben dil öğrenme sürecimdeyken insanlar bana sen ne kadar hızlı öğreniyorsun konuşmayı, bu nasıl mümkün gibi şeyler söylüyordu. Aslında bunun sebebi benim hata yapmaktan korkmamam. Ben hata yapmaktan çekinmiyorum dil öğrenme sürecinde. Çünkü siz hata yapmazsanız doğrusunu nasıl öğreneceksiniz? Evet, bazı insanlar bunu da yanlış yaptın ya, olur mu böyle şey falan diyebiliyor. Bu umrunuzda olmasın, sizi demoralize de etmesin, geri de çekmesin. Çünkü bu herkesin dil öğrenme sürecinde yaşadığı bir şeydir. Hata yapmak normal. İnsanların ne dediğini hiç umursamayın. Siz hata yapın. Çat pat da olsa konuşun. Başlangıç seviyesindeyseniz bile çok basit cümlelerle kendinizi konuşmaya itin. Yoksa konuşma konusunda ya da öğrenme sürecinizde çok geride kalırsınız. Mesela yabancı birisi Türkçe konuşmaya başlıyor. Hatalı da konuşuyor ama biz hepimiz şey oluyoruz. Ay ne kadar tatlı ya, bak Türkçe öğrenmeye başlamış diyoruz. Yani gelip de ya sen de bu kadar hatalı nasıl konuşuyor olabilirsin falan demiyoruz. Yabancılar da bu şekilde aslında, tamam. Hepsi değil. Bazıları gerçekten zorba olabiliyor. Ama genel olarak birisi sizin o dili öğrendiğinizi gördüğünde çok seviniyor ve size hani hatanızdan ziyade bak şöyle yapsan daha akıcı dururdu gibi tavsiyeler veriyor. Ya sen hata yaptın, ezik falan demiyor. Bir diğer taktik ise çift altyazı diye eklentiler var. Yani siz bir dizi izlerken o eklentiye bastığınızda iki dilde bir altyazı görebiliyorsunuz. Bu hedef diliniz ve kendi ana diliniz olabilir. Ya da öğrendiğiniz diğer iki dilde, üç dilde olabilir. Bilmiyorum artık hangi dilleri öğrendiğinizi. 2 tane açabiliyorsunuz bu arada. 3 dil biraz abartı oldu fakat ben mesela İspanyolca dizi izlediğimde hem İngilizce hem Türkçe açıyordum. O yüzden de kelimeleri daha hızlı yakalayabiliyordum. Aksana da bir noktada
daha hızlı alıştım. Peki dil öğrenme sürecini nasıl daha eğlenceli bir hale getirebiliriz? Ben dil öğrenme sürecimi daha eğlenceli hale getirmek adına aslında sevdiğim içerikleri tüketmeye, sevdiğim türde şeyler yapmaya çalışıyorum ki o dili bir ödev olarak görmekten ziyade bir eğlence olarak görmeye çalışabileyim. Burada en basitinden ben çizgi roman okumayı çok seven bir insanım. Çizgi romandan da ziyade bu online olarak okumayı sevdiğim şeyler webtoonlardır. Bu yüzden ben hedef dilimde webtoon okumaya çok çalışırdım. Özellikle de Korece öğrendiğim dönemde Naver hesabı açmıştım ve orada gidip Naver Webtoon'dan bir sürü Korece webtoon okumuştum. Dizi izlemeyi seviyorsanız, film izlemeyi seviyorsanız ya da video izlemeyi seviyorsanız bu tür içerikleri tüketebilirsiniz. Yani önemli olan nokta onu sevdiğiniz, hobilerinizin olduğu noktalarda da kullanmak. Ya da mesela günlük tutmayı seviyorsanız hedefinizde günlük tutabilirsiniz. Bence bu da etkili bir taktik olabilir ya da etkili bir aktivite olabilir. Sonraki noktam, bunu itiraf edeceğim. Bu böyle ailemin de birazcık garip bulduğu bir taktiktir fakat gerçekten etkili. Size öneriyorum. O yüzden genelde ailem evdeyken bunu yapmamaya çalışıyorum. Kendi kendine konuşmak. Şöyle, sonuçta öğrendiğimiz dillerde çevremizde pratik yapabileceğimiz insanları bulamayabiliriz. Bu çok doğal. Ben de bu yüzden dili kendi kendime pratik yapmak adına günün gerçekten en saçma anlarında bir anda istediğim o hedef dili konuşuyor olurum. Örneğin yemek hazırlıyorum ve kendi yemek programında gibi şey yapıyorum işte. Şimdi soğanımı doğruyorum. İşte şimdi bunu tencereye ekliyorum gibi şeyleri o dilde söylüyorum. İşte öğrendiğim dil İspanyolca ise İspanyolca söylüyorum gibi. Yani hayatınızda birisiyle sohbet ediyor gibi ya da kendinizi videoya çekiyor gibi saçma sapan anlarında öylesine bir sohbet edin derim. Gerçekten konuşma pratiği konusunda çok etkilidir. Dili aktif olarak kullanma taktiklerinden bahsettik. Bir diğer taktiğim ise günün en boş anı. Yani gece yatmadan önce. Sürekli bir şeyler düşünür zaten. Bize eski rezil anılarımızı falan hatırlatır. Ben bunu yapmasına izin vermiyorum. Beynimi meşgul tutuyorum ve ona diyorum ki sen şimdi kalkıp bir senaryo yazacaksın ama Korece yazacaksın diyorum. Genelde Korece yapıyorum. Çünkü şu an aktif olarak unutmamaya çalıştığım dil Korece. Bilmiyorum, bu yine birazcık bazılarına garip gelecek taktikler noktasında işaretlenebilir. Fakat bunlar dili aktif kullanmanızı, çevrenizde kimse olmasa bile aktif kullanmaya iten taktiklerden birisidir. Şöyle düşünün, siz bir şey düşünüyorsunuz, bir cümle kurmaya çalışıyorsunuz kafanızda. Cümlede eksik dil bilgisi kalıbınızı da görebilirsiniz. Eksik kelimelerinizi de görebilirsiniz. Çünkü o cümleyi kuramadığınızda nerede eksik olduğunu anlayacaksınız. Yani bu yüzden evet, birazcık komik taktikler ya da sıra dışı taktikler olarak gelebilir size fakat gerçekten etkili. Denendi, onaylandı benim tarafımdan ki bunu yapan tek poliglotun ben olmadığımı da biliyorum. İnternette yine çok karşıma çıkıyor aslında poliglotların bu taktikleri kullandığı. Görsel olarak öğrenen bir insan olduğundan dolayı da olabilir fakat ben bir kelime öğrenirken bu kelime eşittir. İşte mesela ne diyelim? Kitap eşittir book gibi ezberlemiyorum. İşte book kelimesini aklımda canlandırmaya çalışıyorum. Çünkü aslında görsel olarak gördüğümüz şeyleri kafamızı daha iyi renklendirebiliriz, daha iyi oturtabiliriz. Örneğin ben bir dakika şuradan rastgele bir şey alıyorum. Bu cipsi gördüm, tamam mı? Bunun cips olduğu kelimesini öğreneceğim. Potato chips. Bunu ben aklımda potato chips eşittir bu paket şeklinde canlandırmaya çalışıyorum ki aslında bir noktada görsel bir şeye onu bağlayabileyim, somutlaştırayım. Yani soyut bir kavram olmaktan ziyade artık somut bir kavram olmasını sağlayayım. Çünkü soyut şeyler bir noktada uçabilir ama gördüğümüz, gündelik hayatımıza maruz kaldığımız, yani somutlaştırdığımız, görselleştirdiğimiz şeyler aklınıza kazanır. Ben bir dilde tüketecek bir içerik bulamadığımda giderim o dilde bir çizgi film veya animasyon açarım. Yani dublajlı da olabilir, hiç fark etmez. Çünkü zaten çizgi film ve animasyonlarında eğer dublaj sevmiyorsanız çok sırıtmaz dublajlar. Hem de sevdiğim bir noktada, sevdiğim bir aktivite şeklinde o dile maruz kalmaya devam edebilirim. Yani dublajlı bir şeyler izlemek de yine eğer içerik bulamıyorsanız çok yardımcı olan bir şey bence. Ve son olarak da sosyal medyadaki takip ettiğim insanları bir gözden geçiririm. Kötü bir şey söylemeye çalışmıyorum arkadaşlar. Demek istediğim şey şu. Hedef dildeki içerik üreticilerini takip etmeye çalışırım. Örneğin güncel zamanlarda çok Japonca öğrenmek istediğimden dolayı bir sürü Japonca öğreten, Japonca paylaşım yapan hesapları takip etmeye başladım. Çünkü böyle hani boş zamanlarımda da telefonu kaydırırken karşıma çıktığında en azından yeni bir şey öğrenmiş oluyorum. Hem de yine beynime bir noktada o dile maruz bırakmış oluyorum. Yani aslında benim dil öğrenme sürecimde bana çok yardımcı olan taktikleri ben not almaya çalıştım ve size aktarmaya çalıştım. Çünkü biliyorum dil öğrenme süreci çok uzun sürebilen bir süreç olabiliyor. Zorlayan ve pes etmelerin de çok fazla olduğu bir süreç olabiliyor. Bu yüzden en azından kendi sürecimde işe yarayan
şeyleri sizlere aktarmak istedim ki siz de bunlardan faydalanabilin. Çünkü dil öğrenmek için tonlarca para yatırmaya ihtiyacınız yok. Kendiniz de düzgün bir çalışma biçimiyle ve düzenli tekrarla ve bu verdiğim taktikleri de kullanarak istediğiniz dili kolayca öğrenebilirsiniz bence. Öyleyse hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevdiyseniz abone olmayı unutmayın.